Merhaba ve hoş geldiniz. Bu video, Stoacılık felsefesi hakkında derinlemesine bir bakış sunacak. Stoacılık, Antik Yunan'da doğmuş ve Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir etki yaratmış bir felsefe akımıdır. Stoacılar, insanın yaşamında iç huzuru ve anlamı bulmasını sağlayacak evrensel ilkeleri araştırdılar. Bu video, Stoacıların temel prensiplerini, düşünce sistemlerini ve günlük yaşamımıza nasıl uygulayabileceğimizi keşfetmek için bir rehber olacak. Stoacılık, iç huzur ve kişisel gelişim arayışında olanlar için çok değerli bir kaynak olabilir. Hazırsanız, gelin birlikte Stoacılık dünyasına bir yolculuk yapalım ve bu derin ve etkileyici felsefe akımı daha yakından tanıyalım. Stoa felsefesinin duyarsızlık ya da duygusuzluk olarak algılanan yanı, genellikle insanların duyguları ve dış etkenler karşısında nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda farklı bir bakış açısı sunar. Stoacılar, insanın doğasında var olan dürtülerin ve izlenimlerin önemini vurgularlar. Örneğin, insanın içgüdüsel olarak kendini koruma dürtüsüyle doğduğunu, ancak akıl sayesinde bu dürtülerin yönlendirilebileceğini ve olgunlaşabileceğini söylerler. Serüvenimizde sevinç, keder, acı ya da hazza karşı kayıtsız ya da duyarsız kişi olarak tanımlanan Stoacının ruhun duyumsamazlığını ülke edinen öğretiye sadakati, bir robotun ya da bir taşın dingin ve umursamaz yaşamını akla getirir. Kuşkusuz aklın egemenliğinin, doğaya uygun yaşamanın ve dünya yurttaşlığının amaç edinildiği Stoa felsefesi, erdemli ve mutlu bir yaşamda sarsılmazlığı ataraksiya ve tikilenimsizliği, apatheia, vaat eder. Her türlü uygunun, etkilenimin, patos, ruhtan sürgün edildiği bu duygusuz yaşam idealinin alkantıdan, tarasso, yoksun olan nüme yakınlığı, sıklıkla Stoacıları intihara meyilli ve ölüme sempati besleyen yaşam yoksunları olarak düşünmeyi beraberinde getirir. Bu haliyle kederden, kaygıdan ve korkudan uzak durmak adına yaşamı feda eden dingin Stoacılar, doğaya uygun yaşamak yerine doğaya uygun ölmeke çalışır gibi görünürler. Etkilenimsizliğin, organik, yaşama, dinginliğin zamana ve harekete olan mesafesi dikkate alındığında yukarıda ifade edilen yaygın kanıya ulaşmak kaçınılmazdır. Bununla birlikte Stoa felsefesinde etkilenimsizliğin etkiden, dinginliğin de ilişkiden bağımsız olmadığı ve mutsuzluğun yahut erdemsizliğin son tahlilde yargılara bağlı fiziksel bir durum olduğu dikkate alınırsa dingin ve sakin bir yaşamın sevinç dolu ve doğaya en uygun yaşam olduğu açığa çıkar. Yaygın kanının aksini temellendirme iddiasında olan bu yazıda, bu sevinç dolu yaşamın nasıl mümkün olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Erdemin ve mutluluğun sonucu ya da ilineği olan sevincin Stoa felsefesinde nasıl temellendirildiği, Meskir felsefenin temel ayrımları ve kavramsallaştırmaları aracılığıyla anlaşılabilir. Felsefeyi fizik, mantık ve etik olmak üzere üçe ayıran ve her bir bölümde detaylı soruşturmalar yürüten Stoacıların sevinç söz konusu olduğunda, felsefenin bu üç alanında da önemli ayrımlar yaptıkları göze çarpar. Bu haliyle sevinç temellendirmesi yahut duygular kuramı Stoa felsefesini baştan sona ele almayı gerektirir. Fakat bu uzun ve dolambaçlı yolun uğraklarını kat etmek mümkün olmadığından, burada yalnızca sevinç duygulanımı Stoacı sevinç'nin kaynağı olan dürtü, izlenim ve yargı kuramları ile duygulanımların fiziksel, bedenli, temeline dair başlıca kuramlara değinilecektir. Bu epistemolojik ve ontolojik temellendirmelerin yanı sıra, sevincin bilgelik ideali ve etik yaşam ile olan bağlantısı da ele alınacaktır. Böylece bir Stoacının bütün duygulara karşı kayıtsız olmadığı, başta sevinç, kara olmak üzere, rıza, boğulsis ve ihtiyat, eulabeia gibi hoş duygulanımlara, eupatheia, sahip olmanın, bilgelik ve insanlık ideali bakımından önemli ve hatta ikincil de olsa iyi olduğu ortaya konulmuş olacaktır. Stoa felsefesinde bütün duygular ve duygulara bağlı tüm eylemler izlenim, fantasia ve dürtüyle, ilgilidir. Buna göre var olanların tamamında bulunan kendini koruma dürtüsü, oikeios, doğa tarafından bütün varlıklara nakşedilmiş, kökensel bir dürtüdür. Rasyonel olmayan varlıkların davranışlarını yönlendiren bu dürtü, insan söz konusu olduğunda henüz akla sahip olmayan çocuklar için de eylemin ilksel kaynağıdır. Karmaşık içgüdülerin temelini oluşturan bu ilksel dürtü, yetişkinlikle birlikte yerini akla bırakır, akıl dürtüleri biçimlendirmek üzere insanda sonradan oluşur. Nitekim kimi zaman rasyonel yargılama yetisini kullanan insan erdem ve ödev uğruna dürtülere aykırı eylemlerde bulunur. Kendinde doğal olan kendini koruma dürtüsü, yetişkinlikle birlikte çeşitlenir ve aileden akrabalara, yurttaşlardan bütün insanlara doğru genişleyerek Stoacı dünya yurttaşlığının doğal temelini teşkil eder. Bu haliyle insan eylemlerini yönlendiren ve etiğin temelini oluşturan bu dürtü, tutkular ve duygulanımlar söz konusu olduğunda da her zaman iş başındadır.
Stoacı duygular kuramında dürtülerin yanı sıra izlenimlerin de önemli bir yeri vardır. Stoa felsefesinde zihne kazınan izlere ya da zihni başkalaştıran nedenlere karşılık gelen izlenimler, gerçekliğin temelinden çıkan ve duyu organlarıyla algılanan bedenlerdir. Algının ve bilginin unsurlarından olan izlenimler, aynı zamanda eylemin de başlatıcısıdır. Buna göre yönetici kısım dışsal uyaranlardan aldığı izlenimlere dair yargısına göre eylemi yönlendirir. Bilginin ya da sanının, doğru ya da yanlış eylemin dışsal yahut başlatıcı nedeni olan izlenim, yönetici ilkenin onayına sunulur. Kişi kendisinde bulunan izlenimi evetler ya da değiller ve buna göre eyler. Bu haliyle bütün eylemler epistemolojik bir temelden hareketle meydana gelirler. Eğer kişi gerçek bir temeli bulunmayan bir izlenimi evetlerse yargısı bir sanı olur ve bu sanıya dayanan eylemi de doğaya ve akla aykırı bir eylem olur. Aksine izlenimin temeli gerçekse yani izlenim dayandığı nesneye, bedene, uygunsa ve zihin bu izlenimi evetlerse ortaya bilgi ya da doğru sanı çıkar ve yargıya dayalı eylem, akla ve doğaya uygun olmuş olur. O halde Stoa felsefesinde eylemi yönlendiren dürtü, izlenim ve onay, etik bir yaşamın olanağını kuran üç temel işleve karşılık gelir. Kişi dürtülerini ya da izlenimlerini doğayla ya da gerçeklikle kıyaslamaksızın evetlediğinde ya da değillediğinde kaçınılmaz bir biçimde uyumsuz bir yaşamın ve erdemsiz eylemlerin öznesi olacaktır. Aksine kişi sahip olduğu doğa bilgisi sayesinde doğayı ve aklı gözeterek yargılarsa, eylemi erdemli, kendisi de mutlu olacaktır. Bedenler ve duygular tutkulara ve duygulanımlara temel teşkil eden epistemolojik aygıtların yanı sıra, sevinç dolu bir yaşamın olanağını temellendiren fiziksel ayrımlara değinilecek olursa bu kez, Stoacı bedenselciliğin duygular bahsinde nasıl bir açılım sağlayabileceğinden bahsetmek yerinde olur. Var olan her şeyin beden olduğunu iddia eden Stoacılar, duygulara ilişkin kuramlarında da bu iddiayı sürdürürler. Buna göre bütün tutkular ve duygulanımlar ruhun yönetici kısmına bağlıdır ve yönetici kısım bir beden olan pneumanın belirli bir durumda, fiziksel bir oranda bulunmasıyla oluşmaktadır. Temelde iştah, korku, sıkıntı ve haz olmak üzere dörde ayrılan tutkular ile üç temel duygulanım, sevinç, rıza ve ihtiyat, Stoa bedenselciliğin doğal sonucu olarak bedenlerde etkimektedirler. Nitekim, bir şey üzerinde etkide bulunan ya da başka bir şeyin etkisine uğrayan, her şeyin bir beden olarak düşünüldüğü Stoa fiziğinde bedenleri etkileyen dürtülerin, zihinde yarattığı aşırılığa karşılık gelen tutkular, akıl dışı ve doğaya aykırı olarak tanımlanmaktadırlar. Bununla birlikte ruhun tutkularının akıl dışı olarak tasvir edilmesi, Stoa felsefesinde ruhun parçalı olarak düşünüldüğü anlamına gelmez. Platoncu ruh görüşünden farklı olarak Stoacılar, bir beden olan ruhu, akli ve akıl dışı öğelere sahip bir savaş alanı olarak düşünmezler. Tutkular söz konusu olduğunda dışsal bir uyarıcının etkisi altında kalan insan, bu uyarıcıya dair yargısı ve bunun sonucunda ortaya çıkan tutumu ya da etkinliği ile erdemli ya da erdemsiz olur. Bu bakımdan ruhun akılla eş anlamlı olan yönetici kısmının, akıldan yoksun bir yana söz geçirmesi ya da onu baskılaması söz konusu değildir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Stoacılık felsefesi, hayatımıza derin bir anlam katmak ve iç huzuru bulmak için güçlü bir araç olabilir. Stoacı düşünce sistemi, zorluklarla başa çıkmamıza, hayatın değişkenliklerini kabul etmemize ve daha iyi bir insan olma yolunda ilerlememize yardımcı olabilir. Unutmayın ki stoacılık bir süreçtir ve pratiği gerektirir. Her gün küçük adımlarla stoacı prensipleri uygulamak, hayatımızda önemli bir fark yaratabilir. Daha fazla bilgi edinmek ve stoacılığı derinlemesine anlamak için önerilerimizi takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi, stoacı felsefeyi sadece izlediğiniz bir videoyla sınırlamayın, onu günlük yaşamınıza entegre etmeye çalışın. Yeniden izlemek isterseniz, videomuzu buradan bulabilirsiniz. Destek için teşekkür ederiz ve umarız stoacı felsefesiyle ilgili daha fazla içerik sunmaya devam ederiz. Hoşça kalın ve stoacı prensipleriyle aydınlanmış bir hayat sürmeye devam edin. Bu video, stoacıların temel prensiplerini, düşünce sistemlerini ve günlük yaşamımıza nasıl uygulayabileceğimizi keşfetmek için bir rehber olacak. Stoacılık, iç huzur ve kişisel gelişim arayışında olanlar için çok değerli bir kaynak olabilir. Hazırsanız, gelin birlikte stoacılık dünyasına bir yolculuk yapalım ve bu derin ve etkileyici felsefe akımı daha yakından tanıyalım.